Örgü mü dediniz kanalımdan dünyadaki tüm dostlara selamlar, sevgiler, saygılar. Örgü mü dediniz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda sizlere yapması çok kolay olan böyle 40 yama şeklinde yapmış olduğum bu güzel tığ işi battaniyenin nasıl yapıldığını sizlere anlatmak ve paylaşmak istiyorum. Umarım sever ve beğenirsiniz arkadaşlarım. Beğeni ve yorumlarınızı videomun alt kısmında yapabilirsiniz. Ayrıca paylaşımda bulunarak daha çok kişilere ulaşımını sağlayabilirsiniz. Evet, 40 yama şeklinde evde arta kalan ipleriniz varsa illa böyle 3 renk kullanacağım diye bir şey yok arkadaşlarım. O iplerinizi de rahatlıkla değerlendirebileceğiniz bir model. Yapması gerçekten çok kolay. Ve böyle herkesin yapabileceği, özellikle yeni anne adayları, tığ işi bilmeyen anne adayları bu videoyu kaçırmayın derim. Evet, gelin şimdi hep birlikte bu güzel battaniye çalışmasına geçelim arkadaşlarım. Modelimi yaparken Alize Cotton Gold'un arkadaşlarım şöyle sarı bir rengi 216 numarası. Bu krem gibi beyaz olan rengi 62 numara arkadaşlar. Bunun numarası maalesef yok. Şöyle gri'nin en koyusu. 3.25'te tığ kullandım modelimi yaparken, battaniyemi yaparken. Şimdi hangi renkle bu motiflerimizin rengini hangi renk istiyorsak o renkle başlıyoruz. Şimdi burada benim beyazım eksik. Beyaz yapacağım bir tane. Şöyle alıyorum. Ve bir halka yaptım. Halkanın içerisine giriş yapıyorum. Sonra şöyle tuttum, çekiyorum. Bir tane buraya zincir yapıyorum. Sonra arkadaşlarım bu zinciri biraz yükseliyorum. Şu şekilde arkadan aldım. Yanına hemen 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2. Yani 3 tane ikili trabzan yapmış oluyorum. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Üzerine bir aldım. Bu işlemi 4 defa tekrarlıyorum. 1 2 3. Motifi yapması çok kolay. 1 2 3 zincir, tekrar 3 tane daha yapıyoruz. Sonuncuyu da yapalım. 4'e tamamlıyoruz. Her bir kenarımız için. Şimdi şu ipimi yukarıya doğru çekiyorum. Arkadaşlar bir şey daha göstermek istiyorum sizlere. Bakın şu sonuncu ikili trabzanı yaparken şöyle aldım. Bu fazla ipimi de bununla birlikte alırsak daha kolay oluyor ortadan kaldırmamız. Şöyle bir tane buraya zincirimi çektim. Bu fazlalığı da kesebilirim artık. Şimdi bu ipimizde bu şekilde tamamladıktan sonra bir tane zincirimizi çektik. Bu diğer renk ipimi de elime aldım. Bakın şunu üzerine alıyorum. Şu üst tepesinden giriş yapıyorum arkadaşlarım. Şöyle şuradan. Sonra şu şekilde bir tanesini çektim. Sonra diğer renk ipimle tamamlıyorum bu ikili trabzanımı. Bu arada bu ipimizde bağlamış oluyoruz. Şöyle tamamladım. Şimdi bunu iyice sıkıştırdıktan sonra bu beyaz ipimiz burada kalacak. Buraya bir tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Sonra üzerine bir aldım. Bu boşluğa giriş yapıyorum. Şöyle. Ve buraya bir tane çakma sık iğne yapıyorum. Araya bakın bu ipimi yine aldım. Bu şekilde 1 2 onunla birlikte çekiyorum. 3 tane zincir çektim. Sonra üzerine bir aldım. Bakın bu köşeye geçiyorum. Köşeye bir tane çakma sık iğnemi yaptım. 1 2 3 tane zincir çektim. Üzerine bir aldım. Bir tane daha yapıyorum köşe olduğu için. Araya 3 tane zincir çekiyorum. Biraz gevşek çekin arkadaşlarım. Eğer eliniz sıkı ise 4'te çekebilirsiniz. Şöyle bir tane çakma sık iğne, 1 2 3 zincir, tekrar bir tane daha. 1 2 3. Diğerine geçtim. 1 2 3. Aynı yere bir tane yaptım. 1 2 3. Üzerine bir aldım. Buraya geçiyorum. Şimdi burada bir tane yine zincir çektim. Üzerine bir aldım. Buradan giriş yapıyorum bakın. Tam şöyle şuradan
Alttaki beyaz ipimi de yukarıya aldım. Şu şekilde. Ve beyaz ipimi alıyorum. Şöyle bununla ikili trabzanımı tamamlıyorum. Şimdi burası da önemli arkadaşlar. Bir tane şöyle içerisinden giriş yapıp sık iğne şeklinde yapıyorum. Sonra biraz yükseliyorum. İkili trabzan boyutuna getiriyorum. Üzerine bir aldım. Yanına hemen 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra hiç zincir çekmeden üzerine aldım. Bakın şu boşluğa, şuraya giriş yapıyorum. Fazla ipimizi de alttan götürelim. 1 2 3 3 tane ikili trabzan yapıyoruz buraya. Sonra yine üzerine alıp direkt köşeye geçiyoruz. 3 tane ikili trabzan, 2 3 1 2 3 zincir, tekrar 3 tane ikili trabzan yapıyoruz köşeye. 1 2 3. Sonra aradaki boşluğa giriş yapıp buraya 3 tane ikili trabzanımızı yapıyoruz. Evet, bunu da yaptıktan sonra üzerine bir aldım. Köşeye geçtim. 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. 1 2 3 zincir çekip tekrar 3 tane daha yapıyorum. 2 ve 3. Sonra üzerine bir alıp ortadaki yere yapıyorum. 3 tane ikili trabzan. Sonra köşeye geçiyorum. 1 2 3. 3 tane zincir. Tekrar 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi diğer rengimize geçeceğiz. Bir tane zincirimizi çektik. Üzerine bir aldık. Buradan giriş yapıyoruz. Alttaki bu ipimi yukarıya doğru aldım. Evet, şimdi bununla tamamlayalım bu ikili trabzanımızı şu şekilde. Sonra bir tane zincir çekiyorum. Üzerine bir aldım. Bu boşluktan giriş yapıyorum. Buraya bir tane çakma sık iğnemi yapıyorum. 1 2 3 tane gevşek zincir çektim. Geliyorum, üzerine alıyorum ve şu boşluktan ikisinin arasından bakın giriş yapıyorum. Buraya bağlıyorum. 1 2 3 zincir, üzerine aldım, diğerine geçiyorum. 1 2 3, üzerine alıp köşeyi devam ediyorum. 1 2 3, burayı da yapıyoruz. 1 2 3, buraya geçtik. Bu şekilde zincirlerle yapmış olduğum yerlerin üzerine geçiyorum. 2 3. Köşede sadece 2 tane. 1 2 3, aynı yere bakın bir tane daha yapıyorum. Evet, son yeri de geldim. Şu şekilde çakma sık iğnemi yapıyorum. Bir zincirimi çektim, üzerine bir aldım. Diğer rengimi alttan aldım. Onunla tamamlıyorum. Bakın şöyle bir görüntü elde ettik. 1 2, bundan arkadaşlarım toplam 5 sıra. Şimdi buradan giriş yaptım. Bir tanesini yaptım. Sonra şöyle arkadan alıyorum. Birinci ikili trabzanımı yapıyorum. Üzerine bir aldım. Hemen yanına 2 tane daha yapıyorum. Tekrar bütün bu yapmış olduğumuz 3 zincirli yerlerimizin içerisine ikili trabzanlarımızı yapıyoruz. Bakın şöyle 2 ve 3, 3 tane devam ediyoruz. Köşe sadece
3 tane yapıyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3, sonra bir 3 daha yapıyoruz. Bu motiflerimizin boyutlarını dilediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz arkadaşlarım. Benim yapmış olduğum bu motifin boyutu yaklaşık 20 santim civarı. 5 en olarak, 4 de uzunluk olarak yaptım ben. Onları birazdan sizlere net olarak göstereceğim. Şöyle bakın, devam ediyoruz. Tek parça bir battaniye çalışması da yapabilirsiniz bu arada. Böyle büyüterek, hiç motifle uğraşmadan onu da yapabilirsiniz. Evde arta kalan iplerinizi şu ara kısımda kullandığımız gri yerine kullanarak değerlendirebilirsiniz. Böyle varsa parça ipleriniz, onları kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlarım, şimdi son sıraya geldim bakın.
Bu benim son sıram. Dediğim gibi siz daha büyük, daha küçük de yapabilirsiniz. Ben toplam 5 sırada yaptım. 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle. Şimdi buraya geldiğimizde üzerine bir aldım. Ben ekleyerek devam etmenizi tavsiye ediyorum. Şöyle ve bu gri ipimi kullanarak ekledim arkadaşlar. Yine onu aldım, değiştiriyorum bakın şöyle. Ve buraya şöyle ikili trabzanımı yaptım. Bir tane zincirimi çektim. Üzerine bir aldım. Buradan giriş yapıyorum. Şimdi motifimi ekleme yerine şöyle bakın şuraya boş bırakmıştım. Ve beyaz motifimi ekleyecektim. Onu şimdi birlikte ekleyeceğiz. Ve battaniyemizi büyük oranda tamamlamış olacağız. Şimdi şöyle düşünün bakın. Şu aradaki boşluğa bu motifimizi yaptığımız motifi ekleyeceğiz. Şu ipimizi de kesebiliriz. Biraz uzunca kesip şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Arada yok edebilirsiniz. Şimdi bunu bir tane bakın bu şekilde yer yaptım. Sonra üzerine tekrar alıyorum. Çakma sık iğnenin üzerinden. Şuradan bakın giriş yapıyorum. Şu köşesinden. Girişimi yaptım. Buraya çakma sık iğne yapıyorum. Şimdi araya 1, 2, 3 tane zincir çektim. Üzerine 1 aldım. Geliyorum bu tamamladığım motifimi. Şöyle bu beyaz ipimi de alttan aldım. Şu arasından yine giriş yapıyorum. Buraya çakma sık iğnemi yapıyorum. Sonra üzerine 1 alıyorum. Karşıya geçiyorum. Bakın diğerlerinin karşı taraflarına yani son sırayı bu gri olan yeri geçmiyoruz arkadaşlar. Geçmeden böyle bu şekilde tamamlayacağız. Şimdi üzerine aldıktan sonra geçiyorum buna. Hemen ikincisinden şöyle girişimi yapıp buraya çakma sık iğnemi yapıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Bakın şöyle olacak görüntüsü. 3 tane zincirden sonra üzerine 1 aldım. Bakın şuraya geçiyorum. Buraya çakma sık iğnemi yapıyorum. 1 alıyorum üzerine. Geldim diğerine. Hemen orayı da alıyorum. Bu şekilde 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Şöyle arkadaşlarım bakın. Üzerine aldım. Buraya giriş yapıyorum. Beyaz ipimi de alayım. Sonra üzerine alıp buradan alıyorum ve tamamlıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Üzerine aldım. Ekleyerek devam ediyorum. Şimdi bu 4 motifin birleşim yerine geldim arkadaşlarım. Yine 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. Üzerine 1 aldım. Bakın buradan giriş yapıyorum. Buraya çakma sık iğnemi yapıyorum. Sonra üzerine 1 alıyorum. Hemen yanındaki yerden bakın. Şurası bir tane var gördüğünüz gibi. Hemen buradan giriş yapıyorum. Yanındaki motiften. Sonra bakın burada 2 tane daha motifim var. Hemen buradan bakın şöyle. Aradan giriş yaptım aldım bir tane. Bir de bu aradan giriş yapıyorum alıyorum. Ve bu üçünü birlikte çekiyorum. Sonra bir tane zincir çekiyorum. Üzerine bir aldım. Buraya geçiyorum arkadaşlar. Yine o yaptığım eklediğim motifime geçtim. Sonra tekrar üzerine bir aldım. Bu defa karşı taraftaki yani şuraya devam edeceğim için ekleme yapacağım için buraya giriş yapıyorum arkadaşlar. Bakın burada da tek, onu da ikilemiş oluyoruz bu şekilde. Şöyle bir görüntü arkadaşlarım. Dördünü birleşim yeri. Şimdi 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tekrar devam ediyorum. Aynı şekilde
Bakın buradan aldım. Çakma sık iğnemi yaptım. Sonra bu tarafa geçip buraya da yapıyorum. 1, 2, 3 zincir. Yine aynı şekilde bağlayarak devam ediyoruz. Motifi yapıp bitirdikten sonra bu işlemi bağlayarak devam ederseniz daha rahat edersiniz arkadaşlarım. Dilerseniz tabii hepsini bitirdikten sonra da yapabilirsiniz ama böyle daha kolay oluyor. Onu da söylemeden geçmeyeyim. Evet, bakın son yere geldim. Şimdi yine 3 zincirimi çektim. Önce buraya bağlıyorum. Sonra üzerine bir alıp karşıdaki boşluktan giriş yapıyorum ve buraya bağlıyorum. Şöyle bir görüntü elde ediyorum. Sonra bu ipimi artık kesiyorum arkadaşlar. Eklemiş oldum çünkü her iki kenarını da şöyle göstereyim bakın. Şimdi bu işlemi de yaptıktan sonra kenarını dilediğiniz şekilde çevirebilirsiniz. Ben bunun kenarına şöyle çok da sık olarak da kullandığım ve çok da sevdiğim bu modeli yaptım arkadaşlarım. Dediğim gibi siz dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Bunu da şu şekilde devam edelim sizinle. Bakın buraya başladığımızı düşünün. İlk ipimizi buradan aldığımızı düşünün. Şöyle tutunduktan sonra sık iğne ile 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Üzerine bir aldım. Giriş yapıyorum aynı yerden. 1, 2, 3. Üzerine bir alıyoruz. Üçlü trabzan yapıyoruz. Şöyle 1, 2, 3. Sonra yine bir tane daha. Yani 3 tane bu şekilde üçlü trabzan yapmış oluyorum. Sonra arkadaşlarım bakın geçiyorum. Şu aradaki boşluğu atlayıp şu köşeden giriş yapıyorum şu şekilde. Ve buraya sık iğne ile tutunuyorum. Sonra yine 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Bakın bu aradaki ipleri bu şekilde yapıp fazlasını da kesebilirsiniz. Yani ortadan kaldırabilirsiniz bunları arkadaşlar. Şimdi 4 tane zincirden sonra üzerine bir aldım. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bu şekilde 3 tane üçlü trabzan yapıyorum. Sonra geliyorum. Bakın her bir aradan, şu aralardan giriş yapıyorum. Şöyle. Sık iğnemi yaptım. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Yine 3 tane üçlü trabzan yapıyorum. Üzerine bir alarak arkadaşlar. Şu şekilde. Sonra geliyorum. Burayla birleştiriyorum. Ve bu şekilde bütün etrafını çeviriyorum arkadaşlarım. Dediğim gibi tercih tamamen size ait. Farklı şekillerde, farklı modellerde de bu işlemi yapabilirsiniz. Ben sadece sizlere göstermek için şöyle yaptım arkadaşlarım. Bir de bu benim gerçekten çok hoşuma gidiyor. Böyle kenarı görüntüsü. Onun için de yapıyorum arkadaşlar. Evet, şimdi bunu da bu şekilde tamamlayalım. Şimdi bu kısmını da tamamladım. Gördüğünüz gibi geliyorum. Şu ilk yerden girişimi yapıyorum. Ve buraya şöyle sık iğne ile bağlayıp bir tane zincir çekiyorum ve artık battaniyemi tamamlamış oluyorum arkadaşlarım. Bir buhar ütüsü yapacağım. Motifleri nasıl eklediğimi de ayrıca sizlere birazdan anlatacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlarım, buhar ütüsünden sonra bakın battaniyemiz bu şekle geldi. Şöyle göstereyim sizlere. Şöyle arkadaşlarım, mesela burada beyazla başladım. Sarı, gri, elimdeki renklerle böyle ilk sırayı tamamladıktan sonra en sondaki böyle bu beyazın üzerine gri, beyazı bu şekilde devam ettiriyorum bakın. Bir sonrakinin yanına sarı, bakın şu şekilde devam ediyor. Gri, burada 2 tane var. Tekrar burada başlıyorduk. Bu beyazın üzerine en son burada gri yaptıktan sonra tekrar buraya bir gri yapıyoruz ve gri de bakın bu şekilde devam ediyor.
Yani eklemesi bu şekilde. Böyle güzel bir görüntü ortaya çıkıyor arkadaşlarım. Eni 4 motiften oluşturdum. Bebek olduğu için hani böyle daha rahat kullanabilir diye düşündüm. Boyu 5 motif arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın şöyle siz de sayabilin. Uzaktan göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5 tane motif. Görüntüsü bu şekilde. Buradan bakınca bu şekilde gözüküyor. Şöyle de bakarsak şöyle bir görüntüye sahip arkadaşlar. 5'e 5 de yapabilirsiniz. 6'ya 5 de yapabilirsiniz. Yani büyüklüğünü dilediğiniz kadar yapabilirsiniz. Toplam 100 gram, 300 gram ip kullandım arkadaşlarım. Bütün renklerden. Onu da söylemeden geçmek istemiyorum. 300 gram yani her birinden 100'er gram ip. Hatta sarıdan ve beyazdan biraz da kaldı diyebilirim yani. Gri tam olarak bitti arkadaşlar. Onu da söyledik. Evet. Böyle bir güzel, kolay, yapımı kolay. Kenarları da bakın bu şekilde oldu. Evet, umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. Örgümü dediniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşımda bulunmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Bir dahaki en farklı, en değişik örgü model, teknik ve tasarımlarında görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.